Örgü Tüp kanalından herkese merhaba. Bu görmüş olduğunuz parçayı life dönüştürüyoruz. Nasıl yapıyoruz? Ben şu anda bunu ikiye katladım. Yani ölçü olarak şöyle 3 karış diyebilirim. Açtığım zaman bu 3 karış gibi oluyor. Ama siz lifin daha yoğun olmasını isterseniz, daha pofuduk pofuduk olmasını isterseniz bunu daha fazla yapın. Yani 4 karış, 5 karış kadar falan yapabilirsiniz. O zaman daha yoğun olacaktır. Baktığımız zaman modelimiz şöyle. Buna örümcek modeli deniyor. Göründüğü gibi örümceğe benziyor buraları. Nasıl yapıyoruz? Şöyle dikdörtgen bir parça bu. Dikdörtgen parçamızı oluşturmak için bu sefer farklı renkte bir ip kullanacağım. Bu gördüğünüz gibi lif ipi, 2 katlı olan ince iplerden ve 3 numaralı tığ aldım. Elinizde 2,5 varsa o da olur. Çünkü bu ip için uygun. Alıyorum ve şöyle zincir çekiyorum. Zincirimi çekmeye başladım. Şöyle yumuşak yumuşak çekiyorum. Yani zinciri çok fazla sıkmadan çekiyorum ki sonrasında bizi zorlamasın. Çünkü içine doğru batıracağız. Çok sıkarsak batırmamız zor olur. Böyle çekiyorum. Ne kadar? Dediğim gibi ölçtüğünüz zaman 4 karış, 5 karış falan olsun. O zaman daha pofuduk olacak. Ben bunu model amaçlı yaptığım için acele ettim biraz, aslında ondan kaynaklandı. Siz acele etmeden yaparsanız daha güzel olur. Şöyle bir küçük bir zincir çektim ben şimdi. Siz bunun gibi sayıp 5 karış, hatta 6 karış falan da bilmiyorum. Çok yoğun olabilir o zaman. 4 karış, 5 karış uzunluğunda zincir çekebilirsiniz. Zincirimizi çektikten sonra model oluşturmaya başlayacağımız için şöyle uzatıyoruz ipi ve buradan parmağımızla tutarak çeviriyoruz. Şu noktaya batırıyoruz ve kapatıyoruz. Şöyle bir örümcek oluştu. Tekrar uzatıyoruz. Parmağımızla tutup çeviriyoruz ve içinden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane örümcek oluştu. Şimdi bu oluşan örümceği ne yapıyoruz? Şuradan 5 tane zincir deliği sayarak içinden geçirip tığımızı batırıyoruz ve bir tane de zincir çekip onu sağlamlaştırıyoruz. Sonra yapacağımız işlem aynısı. Tekrar ipimizi uzattık. Şuradan parmağımızı basıyoruz ve ipimizi alıp çekiyoruz. Parmağımla tuttuğum yerden tığı tekrar geçiriyorum ve kapatıyorum. Örümceğin bacaklarından bir tanesi bu. Tekrar uzattım. Parmağımı buraya koyuyorum. İpimi alıyorum. İçinden geçiriyorum ve kapatıyorum. Çok basit ve eğlenceli aslında. 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum. İçinden geçiriyorum tığımı ve kapatıyorum. Bu açılmasın diye bir tane de zincir çekiyorum. Sağlamlaştırıyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem sıra sonuna kadar aynı şekilde böyle devam ediyor. Çok eğlenceli ama kafanız karışırsa şunu 2 tane yapmadan bir taneyle direkt batırırsınız. O zaman model bozuluyor. Ona dikkat etmek lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Batırıyorum. Kapatıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna kadar ben buna devam ettim. Zincirinizi çekerken 5'in katlarında bir sayı olmasına dikkat edebilirsiniz ama uzunca bir zincir çekiyorsanız da saymazsınız diye düşünüyorum. Çünkü o kadar fazla saymak biraz sıkıcı olabilir. Biz şu anda şurayı yapmış bulunuyoruz ve sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi bu 4 karış, 5 karış olabilir şöyle sonuna kadar.
Birinci sırayı yaptık. Yani şurayı yaptık şu anda. Şu kısmı. Dikdörtgen parça için sıralarca devam ediyoruz ve o da yine bir karış uzunluğa gelecek kadar örülecek. Şimdi buradayız. Sırayı bitirdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Tekrar üst sıraya çıkarken ipimizi uzatıyoruz. Parmağımızı koyuyoruz yine. İçinden geçirip kapatıyoruz. Tekrar ipimizi uzattık. Geçirdik ve şöyle kapattık. Geri dönüyoruz. İpi çevirdim. Nereye batıracağız? Şuraya. Bakın. Batıracağımız yer görünüyor. Buraya batırdım. Kapattım ve bir tane de zincir çektim sağlam olması için. Tekrar uzattım. Aynı işlemi yapıyorum. Bir kez daha uzattım. Ve bu ikisini alıp nereye batırıyorum? Bakın batıracağımız yerler belli. Burası, burası, burası. Buralara batırıyoruz. Ve kapatıp zincirimizi çekiyoruz. Tekrar uzattım. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bu modelden dolayı yaptığınız lif yumuşacık oluyor. Köpük köpük, yani güzel köpürüyor. O yüzden kullanışlı bir lif. Bu lifin tasarımı da bana ait. İşlevsel bir lif olmasını istedim. Hem güzel köpürsün, hem yapımı kolay olsun. Çocuklar için de rahatlıkla kullanılabilsin diye bu modeli oluşturdum. Sizler de deneyebilirsiniz ve denediğiniz modelleri Instagram sayfamızdan bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna geldim. Ne yapacağım? En son şurası var. Oraya batırıyorum tığımı üzerine hiç almadan ve çevirdikten sonra da kapatıp zincirimi çekiyorum. Bakın. Şöyle bir model oluştu. Tekrar üst sıraya çıkarken aynı şekilde şöyle yapıyorum. Birincisi, ikincisi ve dönüp nereye batıracağım? Bakın. Batıracağımız yerler şuralar, şuralar, şuralar belli. Yani götürüp burası yerine şuraya falan batırmayalım. En üsttekilere batıralım. Bunu bir karış uzunluğa gelene kadar sıra sonuna kadar gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Bir karış olduğu zaman örmeyi bırakıyoruz. Örgüm şu anda bu görüntüye ulaştı. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir model. Bunu ne kadar öreceğim? Bunun kadar böyle bir karış kadar büyüyene kadar örgüme devam ediyorum. Diyelim ki ördük, istediğimiz uzunluğa ulaştık. Ne yapıyoruz? Örgümüzü bitirmek için zincir çekiyoruz. Yani 3, 4, 5 tane zincir çekip döndüm. Şu tepe noktasına batırıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şu tepe noktasına batırıyorum. Buraya batırmıyorum, buraya batırıyorum. Yani başlangıçta ne yaptıysak işlemi tersine çeviriyoruz şu anda. Tam olarak şuraya yine batırıyorum. Ve sıra boyunca bunu yaparak örgümü bitirmiş oluyorum. İşte şu anda bu lifin küçük bir örneği karşımızda. Tatlı bir model. Bu dikdörtgen oldu. Bu da yine dikdörtgen olacak. İşte böyle. Dikdörtgen parçamızın şekillendirmesine geçiyoruz. İğnemize ipliğimizi geçirdik ve düğümümüzü attık. Şu nokta başlangıç noktasıydı. Şu başlangıç noktasından iğnemi geçiriyorum. Ve orayı bir sağlamlaştıracağım. Kopmaması için.
Eğer koparsa model bozulur. Diğer ucu da getirdim. Onu da şuradan birleştiriyorum. Şimdi bu iki parçayı birbirine uçlardan birleştireceğim şöyle. Düz bir dikiş yapıyorum şu anda. Hiçbir özelliği olmayan sıradan bir dikiş. Şu noktalardan yapıyorum dikişlerimi. Çünkü oralar daha sağlam. Dikişi yaparken örneği büzdürmemeye dikkat edin. Rahat bırakın. Ve bittiği noktada da düğümümüzü atabiliriz. Örgü birleştirmesini tamamladım. Şimdi parçayı ikiye katlıyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi parça ikiye katlandı. Ben bunun üst kısmını farklı bir renkten yapmak istiyorum. Görüntü olarak güzel olsun diye. İpi aldım. İğneden geçiriyorum. İpi şuralardan geçireceğim. Ve sonrasında büzdürme yapacağım. Tam olarak orta noktası olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Ben bu parçanın etrafını komple büzerek dolaştım ve başladığım noktaya geri döndüm. Şu anda ipimi çekiyorum. Şöyle çekerek modeli büzüyorum. İpi büzdükten sonra düğümleyeceğim. Ve aynı ipimle buradan geçirip bir asma yeri ya da tutma yeri gibi de tabir edebiliriz. O şekilde bir süsleme yapacağım. Şöyle bir gördüğünüz açıklık var burada. Şöyle. Orayı sık iğne ile dolaşacağım. Ve sonrasında da zincir çekeceğim. Bir yerlere asabilmemiz için ya da elimizde tutma kolaylığı sağlayacak. Şöyle tuttuğum yerlerden dümdüz sık iğne yapıyorum. Bu birazcık daha görsellik oluşturacak aslında. Şöyle görüyorsunuz. Şurayı buradan dolaşacağım. Böyle etrafını dolaştım ve başladığım yerde bitirdim. Şimdi tekrar zincir çekiyorum. Şöyle. Ne kadar istersek o kadar çekelim. Yani asmak istediğimiz yere göre. Şöyle bir zincir çektim. Yaklaşık 10 tane ya da 15 tane de olabilir. Tam bunun karşısına gelecek şekilde içinden geçiriyorum. Ve bir tane daha üstüne zincir çekip sağlamlaştırıyorum. Sonrasında da ipimi kesiyorum. Bunu içeriden tutturmak da önemli. Yoksa çözülebilir. Pofuduk lifimiz hazır. Ben buna pofuduk lif adını verdim. Siz istediğiniz gibi başka şeyler de söyleyebilirsiniz. Şöyle aslında karnabahara da benziyor. Kat kat ve dediğim gibi daha dolgun yapabilirsiniz. O tamamen sizin isteğinize kalmış ama gerçekten çok kullanışlı bu. Parmağınızı şuradan tutarak şöyle kendinizi yıkayabilirsiniz ve çocuklar için de gerçekten çok kullanışlı. Avucunuzu dolduruyor ve güzel güzel kullanıyorsunuz. Denerseniz mutlaka sayfamda benimle paylaşın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.